1916'da imzalanan Sykes-Picot Anlaşması, savaş henüz bitmemişken Orta Doğu'nun geleceğini planlıyordu. 1920'de Sevr, 1923'te Lozan. Harita değişti. Ve Kürtlerin yaşadığı coğrafya 4 ayrı devletin sınırları içinde kaldı. Bu bölümde savaş sonrası çizilen sınırların nasıl belirlendiğini inceliyoruz. Kürt tarihi serimiz kronolojik olarak devam ediyor. Takip ederek tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı, yalnızca cephelerde değil, diplomasi masasında da yeni bir düzen arayışını başlatmıştı. Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla birlikte Orta Doğu'nun siyasi haritası yeniden çizilmeye başladı. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı yalnızca cephelerdeki mücadelelerle sınırlı kalmadı. Savaş, imparatorlukların çözülmesini ve siyasi haritaların yeniden tasarlanmasını beraberinde getirdi. Osmanlı Devleti de bu sürecin merkezinde yer aldı. Savaş yıllarında Orta Doğu, askeri hareketlilik kadar diplomatik hesapların da yoğunlaştığı bir bölgeydi. Cephe hatları değişirken büyük güçler savaş sonrası düzenin nasıl şekilleneceğini planlamaya başladı. Bu planlamalar çoğu zaman bölge halklarının doğrudan katılımı olmadan yürütüldü. Osmanlı Devleti'nin savaştan yenilgiyle çıkması, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yeni bir siyasi boşluk yarattı. Bu boşluk hem yerel aktörlerin hem de dış güçlerin farklı beklentilerini beraberinde getirdi. Arap vilayetlerinde bağımsızlık tartışmaları yükselirken Anadolu'da yeni bir milli hareket şekillenmeye başladı. Kürtlerin yaşadığı bölgelerse bu dönüşümün tam ortasında yer alıyordu. Doğu Anadolu'dan Kuzey Mezopotamya'ya uzanan geniş coğrafya hem askeri hem diplomatik açıdan stratejik kabul ediliyordu. Bu durum savaş sonrası yapılacak sınır düzenlemelerinde bölgenin önemini artırdı. 1918'de Osmanlı Devleti'nin fiilen dağılmasıyla birlikte savaşın askeri safhası sona erdi. Ancak siyasi müzakere süreci başladı. Paris Barış Konferansı ve ardından gelen antlaşmalar, imparatorluk topraklarının nasıl paylaşılacağını belirlemeye yöneldi. Bu süreçte yerel halkların talepleri ile büyük güçlerin stratejik çıkarları her zaman örtüşmedi. Kürt toplulukları açısından bu dönem belirsizlikle karakterize edildi. Bazı temsilciler uluslararası platformlarda talepler dile getirirken sahadaki gerçeklik hızla değişiyordu. Bölgesel güç dengeleri, askeri varlıklar ve diplomatik anlaşmalar birbirini etkileyen bir tablo oluşturdu. Savaş sonrası ortaya çıkan temel soru şuydu: yeni sınırlar hangi ölçütlere göre belirlenecekti? Tarihsel yerleşim mi, askeri kontrol mü, yoksa uluslararası dengeler mi belirleyici olacaktı? Bu soruların cevabı kısa süre sonra yapılan gizli ve açık anlaşmalarda şekillenecekti. Ve bu anlaşmalar yalnızca devletlerin değil, bölgedeki toplumların da geleceğini etkileyecekti. 1916 yılında savaş henüz devam ederken Britanya ve Fransa arasında gizli bir anlaşma imzalandı. Sykes-Picot Anlaşması. Anlaşma, Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının savaş sonrasında nasıl paylaşılacağını öngörüyordu. Henüz savaş bitmemişti. Ancak harita üzerinde sınırlar konuşulmaya başlanmıştı. Bu plan bölgeyi etki alanlarına ayırıyordu. Fransa'nın kontrol edeceği bölgeler, Britanya'nın doğrudan veya dolaylı yönetiminde olacak alanlar ve uluslararası statüye bırakılması düşünülen yerler taslak halinde belirlenmişti. O dönemde kamuoyuna açıklanmayan bu anlaşma, ilerleyen yıllarda diplomatik belgeler ortaya çıktığında daha geniş biçimde bilinir hale geldi. Sykes-Picot, tek başına bugünkü sınırları doğrudan çizen bir belge değildi. Ancak savaş sonrası düzenin zihniyetini yansıtan önemli bir göstergedir. Sınırlar çoğu zaman sahadaki toplumsal dokudan bağımsız olarak masa başında planlanıyordu. 1917'deki Bolşevik devrimi sonrasında Rus arşivlerinden bazı gizli anlaşmaların açıklanmasıyla bu planlar kamuoyuna sızdı. Böylece savaş sonrası düzenin yalnızca cephelerde değil, diplomasi masasında da şekillendiği daha net anlaşıldı. Savaşın bitmesiyle birlikte 1920 tarihli Sevr Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Osmanlı topraklarının önemli bir bölümünü farklı yönetim alanlarına ayırıyordu. Kürtlerin yaşadığı bölgeler için de özerklik ve ileride referandum ihtimali gibi maddeler yer aldı. Ancak bu düzenleme sahada uygulanmadı. Anadolu'daki milli mücadelenin ardından 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile yeni bir uluslararası çerçeve oluştu. Bu antlaşma, bugünkü Türkiye sınırlarının temelini belirledi
ve Sevr'in öngördüğü birçok düzenleme yürürlükten kalktı. Bu süreçte Kürtlerin yaşadığı coğrafya tek bir siyasi yapı altında kalmadı. Savaş sonrası diplomasi ve bölgesel güç dengeleri sınırların farklı devletler arasında paylaştırılmasına yol açtı. Sykes-Picot, Sevr ve Lozan. Her biri farklı bağlamda ortaya çıktı. Ancak ortak noktaları Orta Doğu'nun siyasi haritasının savaş sonrasında yeniden çizilmesiydi. Devamında bu yeni harita içinde Kürtlerin yaşadığı bölgelerin nasıl 4 ayrı devlet sınırı içinde kaldığını daha ayrıntılı ele alacağız. Savaş sonrası diplomatik süreç tamamlandığında Orta Doğu'nun siyasi haritası büyük ölçüde yeniden şekillenmişti. Bu yeni düzen içinde Kürtlerin yaşadığı coğrafya tek bir idari yapı altında toplanmadı. 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin sınırları uluslararası düzeyde tanındı. Güneyde ise Britanya mandası altında kurulan yapı ilerleyen yıllarda Irak Krallığı'na dönüştü. Doğuda İran, batıda ve güneybatıda ise Suriye sınırları belirginleşti. Böylece tarihsel olarak birbirine komşu ve iç içe geçmiş yerleşim alanları 4 ayrı devletin sınırları içinde kaldı. Türkiye, Irak, İran ve Suriye. Bu durum bir anda gerçekleşen bir kararın sonucu değildi. Diplomatik anlaşmalar, askeri dengeler ve uluslararası çıkar hesapları bir araya gelerek bu tabloyu oluşturdu. Sınırlar çoğu zaman doğal coğrafi hatları değil, stratejik ve siyasi öncelikleri esas aldı. Yeni sınırlar yalnızca harita üzerinde çizilen çizgiler değildi. Aynı aşiret ağları, aynı ticaret yolları ve aynı kültürel bağlar farklı idari sistemlerin içine dağıldı. Pasaport, gümrük, askerlik ve vatandaşlık kavramları bölge halkı için yeni bir gerçeklik haline geldi. Her devlet kendi idari ve hukuki düzenini uygulamaya başladı. Eğitim sistemleri, resmi diller, güvenlik politikaları ve merkezi yapılar farklı yönlerde gelişti. Bu durum aynı kültürel coğrafyanın farklı siyasal deneyimler yaşamasına yol açtı. Kürt toplulukları açısından bakıldığında artık mesele yalnızca merkez ile yerel ilişki değildi. Farklı devletlerle kurulan paralel ilişkiler söz konusuydu. Bir bölgede uygulanan politika diğerinden farklı olabiliyor. Bu da toplumsal tecrübelerin çeşitlenmesine neden oluyordu. Sınırların çizilmesi çoğu zaman diplomatik belgelerde birkaç maddeyle ifade edilir. Ancak bu maddelerin günlük hayata yansıması zamanla ortaya çıkar. Yeni kurulan devletler vatandaşlık tanımlarını netleştirmeye başladı. Pasaport uygulamaları, gümrük kontrolleri ve askerlik sistemleri yaygınlaştı. Daha önce aynı aşiret ağı içinde yer alan yerleşimler artık farklı ülkelerin yurttaşları olarak kayda geçiyordu. Ticaret yolları yeniden düzenlendi. Bazı geleneksel geçiş güzergahları resmi sınır kapılarına dönüştü. Hareketlilik izne ve belgeye bağlandı. Bu durum ekonomik ilişkilerinde yeniden yapılandırılmasına yol açtı. Eğitim sistemleri ülkeden ülkeye farklı içerikler üretmeye başladı. Resmi diller, müfredatlar ve idari yapı farklılaştıkça aynı kültürel coğrafyada yetişen kuşaklar farklı siyasal referanslarla büyüdü. Bu değişim hemen değil, yıllar içinde belirginleşti. Sınırlar aynı zamanda güvenlik kavramını da yeniden tanımladı. Devletler, sınır bölgelerini stratejik alanlar olarak görmeye başladı. Bu yaklaşım, idari ve askeri varlığın bazı bölgelerde daha yoğun hissedilmesine neden oldu. Ancak bütün bu dönüşümler sosyal bağların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Akrabalık ilişkileri, sözlü kültür ve ortak hafıza siyasi çizgilerin ötesinde varlığını sürdürmeye devam etti. Fakat artık bu bağlar farklı devlet sistemleri içinde şekilleniyordu. Yüzyıl ilerledikçe her ülkenin iç politikası ve bölgesel dinamikleri farklı yönlerde gelişti. Bu da aynı tarihsel coğrafyada yaşayan toplulukların deneyimlerini çeşitlendirdi. Kimi dönemlerde reform girişimleri, kimi dönemlerde güvenlik merkezli yaklaşımlar öne çıktı. Harita çizgileri sabit görünüyordu. Ancak o çizgilerin anlamı zamanla değişen siyasal koşullarla birlikte yeniden tanımlanıyordu. Bu nedenle sınır meselesi yalnızca geçmişe ait bir diplomatik karar değil, 20. yüzyıl boyunca sürecek bir dönüşümün başlangıç noktasıdır. Bir sonraki bölümde bu dönüşümün 20. yüzyılın ikinci yarısında nasıl sosyal ve siyasal travmalara dönüştüğünü daha ayrıntılı ele alacağız. 20. yüzyılın başında çizilen sınırlar yalnızca coğrafi düzenlemeler değildi. Bu sınırlar savaşın ardından kurulan yeni uluslararası sistemin ürünüdür. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan diplomatik süreçler Orta Doğu'yu yeni devlet yapıları içinde yeniden tanımladı.
Sykes-Picot Anlaşması, Sèvres Anlaşması ve Lozan Anlaşması gibi belgeler bu dönüşümün farklı aşamalarını temsil eder. Sınırlar çoğu zaman askeri ve diplomatik dengelere göre belirlendi. Yerel toplumsal dokular, tarihsel yerleşim alanları ve kültürel süreklilikler her zaman belirleyici unsur olmadı. Bu durum yalnızca Kürtler için değil, bölgedeki pek çok topluluk için geçerliydi. Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın 4 ayrı devlet içinde kalması, ortak bir kültürel alanın farklı siyasal sistemler altında gelişmesine yol açtı. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de uygulanan politikalar zamanla birbirinden ayrıştı. Aynı dil ailesine, benzer geleneklere ve tarihsel bağlara sahip topluluklar farklı idari tecrübeler yaşamaya başladı. Harita üzerinde çizilen bir çizgi, sosyal ilişkileri anında kesmez. Ancak uzun vadede hukuki, ekonomik ve siyasi yapılar üzerinden yeni gerçeklikler üretir. Bu nedenle haritaların insana rağmen çizilmesi ifadesi yalnızca bir eleştiri değil, bir tarihsel tespittir. Modern devlet sistemi, sınırları netleştirirken toplumların çok katmanlı yapısını her zaman aynı ölçüde yansıtmayabilir. 20. yüzyıl boyunca yaşanacak gelişmeler bu yeni sınır düzeni içinde şekillenecektir. Bölünmüş coğrafya, farklı deneyimler üretirken ortak hafıza da varlığını sürdürecektir. Bir sonraki bölümde bu sınırların 20. yüzyıl boyunca nasıl sosyal ve siyasal travmalara dönüştüğünü ele alacağız. Sınırlar çizildiğinde harita netleşti. Ancak sosyal ve kültürel bağlar aynı hızla değişmedi. Bu yeni düzen 20. yüzyıl boyunca yaşanacak siyasi ve toplumsal gelişmelerin zeminini oluşturdu. 4 farklı devlet içinde şekillenen deneyimler ilerleyen yıllarda farklı yönlerde evrilecekti. Şimdi bu bölünmüş yapının 20. yüzyıl boyunca nasıl travmalar ve dönüşümler ürettiğini ele alacağız. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde belirlenen sınırlar yalnızca siyasi bir düzenleme olarak kalmadı. Yeni kurulan devlet yapıları içinde farklı yönetim anlayışları gelişti. Her ülke kendi iç dinamiklerine, güvenlik önceliklerine ve ulusal kimlik politikalarına göre hareket etti. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de Kürtlerin yaşadığı bölgeler farklı idari sistemlerin parçası haline geldi. Bu durum aynı kültürel coğrafyanın 4 ayrı siyasal deneyim yaşaması anlamına geliyordu. Eğitim politikaları, vatandaşlık tanımları, merkezi yönetim anlayışı ve güvenlik uygulamaları ülkeden ülkeye değişti. Bazı dönemlerde reform girişimleri görüldü. Bazı dönemlerde ise güvenlik merkezli yaklaşımlar öne çıktı. Bu farklılıklar bölgesel hafızanın ve toplumsal tecrübenin de çeşitlenmesine yol açtı. Sınırlar netleşmişti. Ancak sosyal ilişkiler ve kültürel bağlar tek bir çizgiyle ortadan kalkmadı. Aile bağları, ticaret yolları ve dil sürekliliği siyasi haritanın ötesinde varlığını sürdürdü. Buna karşın devlet yapılarının farklılaşması uzun vadede ayrı yönelimler oluşturdu. 20. yüzyıl boyunca yaşanacak gerilimler, yasaklar, göçler ve güvenlik politikaları büyük ölçüde bu yeni sınır düzeni içinde şekillendi. Harita değişmişti ve bu değişim toplumların siyasal konumunu da dönüştürmüştü. Bu nedenle sınır meselesi yalnızca bir çizgi tartışması değildir. Modern devlet sisteminin nasıl kurulduğunu ve bu sistem içinde toplumların nasıl konumlandığını anlamak açısından temel bir başlıktır. Bir sonraki bölümde bu sınır düzeninin 20. yüzyıl boyunca nasıl sosyal ve siyasal travmalara dönüştüğünü daha ayrıntılı ele alacağız. Savaş sonrası çizilen haritalar yalnızca devletleri değil, toplumların yönünü de belirledi. 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanacak gelişmeler bu sınırların içinde şekillenecekti. Kürt tarihi serimiz kronolojik olarak devam ediyor. Bu tür uzun, soluklu ve tartışmaya girmeyen tarih anlatılarını desteklemek için videoyu beğenebilir, görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Serinin tüm bölümleri kanalımızda yer alıyor. Ayrıca devam eden roman tarihi serimizi de izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.